Bennington üçgeni, Vermont, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve 1920'lerden 1950'lere kadar birçok kaybolma vakasının yaşandığı gizemli bir bölgedir. Bu bölge, Glastonbury Dağı ve çevresindeki ormanlık alanları kapsar. İlk kez yazar Joseph A. Citro tarafından Bennington üçgeni olarak adlandırılmıştır. Bölge açıklanamayan olaylar, paranormal iddialar ve yerel efsanelerle ünlüdür. Somerset'in Hayalet Elleri ve Glastonbury'nin sınırları içinde, Green Mountain Ulusal Ormanı'nda, Güney Vermont'ta. 18. yüzyılın sonlarında her iki yerleşimde bölgenin tomrukçuluk ve madencilik sektöründe çalışan işçilere ev sahipliği yapan önemli endüstriyel merkezlerdi. Ancak bu ticaretler yavaş yavaş bölgeden uzaklaştı ve 20. yüzyılın başlarında onları oluşturan insanlar da bölgeyi terk etmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte kasabalar daha da küçüldü ve yetkililer için nüfusun azalması makul bir durum haline geldi. Yaşamın burada kalanlar için çok daha huzurlu olacağı varsayılabilirdi, ancak ne yazık ki tam tersi oldu. Bir dizi şaşırtıcı ve açıklanamayan olay yaşandı ve bunlar, yıllar içinde en az 5 kasaba sakininin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla sonuçlandı. Bu gizemli olayların ilki, ayın 12'si akşamı meydana geldi, Kasım 1945. Bir grup avcı bölgeyi ziyaret edenler, en iyi zamanlarını günün bir kısmı dağlarda geyiklerin izini sürmek ve avlarını bulmak için bir patika boyunca kampa geri dönüyorlar. Uzun yol olarak bilinen, ziyaret eden avcılar ilk olarak kasabada bir rehber aramışlar, bilmedikleri arazide gezinmelerine yardımcı olmak için. Sonunda bir adamı işe aldılar. Midye Rivers, yerel bir sakindi. 74 yılının büyük bir bölümünü avlanmak ve balık tutmak, ormanlar, o bölgeyi çevreleyen, onları avucunun içi gibi biliyordu. Grup, midye kampına yaklaştı. Aniden ve açıklanamaz bir şekilde artmıştı onun hızı, kayboluyor önlerindeki çalılıklarda. Avcılar, onun avcıların ateş yakmak için önden yürüdüğünü, kampa vardıklarında hazır olmaları için düşündüler. Ama sonunda onlara ulaştıklarında, çadırlarda onları bekleyen bir ateş yoktu. Ve dakikalar saatlere dönerken, midye yoktu. Bir şeyin yanlış gittiği ortaya çıktı ve bu yüzden avcılardan birkaçı, adımlarını izleyerek onu gözden kaybettikleri yere geri döndüler. Ama kapsamlı bir şey bulamadılar, park korucuları ile patika aramaları ve tazılarda kayıp iz sürücülerin nerede olduğu konusunda bir şey bulamadı. Tek bulunan, küçük bir derenin yanında bir kayanın üzerinde dik duran, bırakılmış bir mühimmattı. Yerel halk şaşkınlık içindeydi. Midye Rivers'ın kaybolması, en yetenekli ve deneyimli avcılardan biri için imkansızdı. Bir yerde kaybolmak veya yönünü şaşırmak, çok iyi bildiği bir çevrede olması mümkün değildi. Ancak kasaba halkı, bu kaybı yeni kabullenmeye başlıyordu ki, aynı derecede gizemli bir olay aynı patikada meydana geldi. Sadece 12 ay sonra, Paula Weldon, sadece 18 yaşında bir öğrenci, Bennington Koleji'nde. 1 Aralık 1946'da temiz hava almak için yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Bir vardiyadan sonra, başını üniversite kantinine çevirdi. Yurtta kalıyor, kırmızı bir parka giyerek kendini soğuktan korumaya çalışıyordu. Yola çıkmadan önce sıcaklıklar düşmüştü, uzun yol, karanlığa rağmen şaşırtıcı sayıda insanın geçtiği bir yoldu. Birkaç kişi onu hatırlıyordu. Ayırt edici kırmızı ceketinden, kayıp bir yol soran bir yürüyüşçü olarak kasabaya giderken karşılaşmışlardı. Yaşlı bir çift, aynı yönde ilerlerken Paula'yı selamladı. Hastanenin önünden geçerken, karısı kırmızı paltolu ve mavi elbiseli genç kızı gördü. Ancak patikadaki viraj yaklaşık 100 metre önlerindeydi. Birkaç dakika sonra köşeye ulaştıklarında, yolun açıldığını fark ettiler ama keşfettikleri şey karşısında şaşkına döndüler, kız artık görünürde yoktu.
Paula üniversiteye geri dönmedi. Ertesi gün alarm verildi. Vermont Eyalet Polisi o dönemde hala emekleme aşamasındaydı, bu yüzden arama çalışmaları için New York ve komşu Massachusetts eyaletlerinden kolluk kuvvetleri destek sağladı. 600 gönüllünün katıldığı arama çalışmaları ve Paula hakkında bilgi verebilecek kişilere vaat edilen $5.000 ödül, hiçbir sonuç vermedi. Paula Veldon, adeta bir anda ortadan kaybolmuştu. Ancak önceki iki olayın gizemi ne kadar büyük olursa olsun, bir sonraki kaybolma vakasının yanında gölgede kalıyordu. Tam 3 yıl sonra, James Tedford tamamen açıklanamaz bir şekilde ortadan kayboldu. Paula'nın kaybolmasının üzerinden bir gün geçmişti ki Bennington'da ikamet eden Tedford, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da görev yapmış, şimdi ise yerel bir gaziler merkezinde huzur içinde yaşıyordu. O gün, St. Albans'taki akrabalarını ziyaret etmiş ve eve dönmek için 68 numaralı hastane otobüsüne binmişti. Otobüs şoförü, onu binerken gördüğünü doğruladı. Bagajını arka koltuklara yerleştirmiş, ardından yerine oturmuştu. Ancak otobüs Bennington terminaline vardığında, Tedford ortadan kaybolmuştu. Yolcuların son durağa kadar verdiği ifadelere göre, en son Arlington durağında otobüs hareket ettiğinde hala yerindeydi. Kimse onun ayağa kalktığını, yerinden oynadığını ya da ön tarafa yürüdüğünü görmemişti. Buna rağmen, otobüs Bennington'a ulaştığında, koltuğunda ne Tedford vardı ne de ona dair bir iz. Sadece bavulu ve paltosu, oturduğu yerde, düzgün bir şekilde duruyordu. Bir sonraki yıl, 12 Ekim'de, bu gizemli kayıplar serisine bir yenisi daha eklendi. 8 yaşındaki Paul Websen, annesiyle birlikte aile kamyonunda yolculuk ediyordu. Domuzları beslemeye yardım etmek için araziye gitmişlerdi. Annesi kamyonetten inerek Paul'u yolcu koltuğunda bıraktı. Hayvanları beslemek için birkaç dakika uzaklaşmıştı. Ancak geri döndüğünde oğlunun yerinde olmadığını fark etti. Daha sonra annesi oğlunu hiçbir yerde göremedi. Çılgınca etrafı aradı, çığlıklarını duyan aile üyeleri koşarak yanına geldi. Bir kez daha büyük bir insan avı başlatıldı. Bu sefer polis, önceki hatalardan ders alarak daha titiz bir arama yürüttü. Hemen bir tazı sürüsü getirildi ve köpekler, kamyonun park edildiği yerde koku yakaladı. Polisleri düz bir çizgide yönlendiren tazılar, aracı geride bırakarak yakındaki bir kavşağa kadar iz sürdü. Ancak burada, köpekler aniden izlerini kaybetti. Arama ekipleri, çevredeki yeşilliklere doğru ilerlemeye başladı. Tam o anda, fark ettikleri bir detay onları dehşete düşürdü. Bulundukları nokta, Paula Veldon'un kaybolduğu yere yalnızca bir taş atımı mesafedeydi. Daha da ürkütücü olan şey, kaybolan küçük çocuğun da tıpkı Paula gibi parlak kırmızı bir ceket giymiş olmasıydı. Yetkililerin bu korkunç tesadüfler üzerinde fazla duracak zamanı olmadı. Çünkü sadece 2 hafta sonra, bir başka yüksek profilli kayıp vakası yaşandı. Bu kez kaybolan kişi, tatil için kamp yapmaya gelen Freda Langer'dı. Freda, kuzeni Herbert Allesnur ile yürüyüşe çıkmış, kocasını kamp alanında bırakmıştı. Ancak çamurlu bir su birikintisine düştükten sonra, kıyafetlerini değiştirmek için kampa geri dönmeye karar verdi. Aldan onu beklememesini istemişti. 1 saat sonra, sabırsızlanan Herbert kamp alanına geri döndü. Ancak Freda'nın orada olmadığını gördü. İlk başta, kuzeninin yolu şaşırmış olabileceğini düşündü, ancak bir süre sonra anlaşıldı ki, Freda hiç kampa dönmemişti. Hemen büyük bir arama operasyonu başlatıldı. 500 kişilik bir ekip, helikopterler ve diğer arama uçakları ile desteklendi.
Günlerce süren aramalara rağmen sonuç yine aynıydı, Freda Langer hiçbir yerde bulunamadı. Ancak Freda'yı diğer kayıplardan ayıran korkunç bir detay vardı. Diğer kayıpların cesetleri asla bulunamazken, onun kalıntıları aylar sonra ortaya çıktı. 1951 yılının Mayıs ayında, kaybolduktan tam 7 ay sonra, kötü bir şekilde çürümüş cesedi Somerset Rezervuarı yakınlarında bulundu. Ölüm nedeni belirlenemedi. Daha da garip olan, cesedinin tam olarak, polis memurları ve eğitimli köpekler tarafından defalarca taranmış bir bölgede bulunmuş olmasıydı. Şimdiye kadar 5 kişinin kaybolması, yıllar içinde yeterince şüpheli bir dizi olay oluşturmuş ve bu vakalar arasında endişe verici bazı ortak noktalar olduğu görülmüştür. Bu kaybolmaların en dikkat çekici yönlerinden biri, kurbanların hiçbirinin birbirini tanımamasına rağmen, yaş ve cinsiyet açısından çeşitlilik göstermeleridir. Hepsi kış aylarında ve genellikle bir ay içinde ortadan kaybolmuşlardır. Dahası, bazıları yalnızca birkaç metre ötedeki tanıklar tarafından en son görüldüklerinde, onlara ne olduğu tam olarak anlaşılamamış ve yardım sağlanamamıştır. Tek bir istisna dışında, bu kişiler yerel yetkililerin yoğun çabalarına ve geniş çaplı arama operasyonlarına rağmen asla bulunamamıştır. Tüm kaybolmalar, günün erken saatlerinde veya akşam saatlerinde gerçekleşmiş ve kurbanların hepsi, uzun yol, adı verilen patika boyunca kaybolmuştur. Bu yol, iyi kullanılan ana ulaşım yollarına bağlı olup, her yıl binlerce avcı ve yürüyüşçü tarafından ziyaret edilen bir alandadır. Ancak kaybolan kişilerin asla bulunamamış olması, bu olayları daha da anlaşılmaz hale getirmektedir. Bu gizemli olaylara dair açıklamalar, basit tahminlerden akıl almaz teorilere kadar uzanmaktadır. Bennington üçgeni ve bu bölgede meydana gelen kaybolmalar, yıllardır çeşitli spekülasyonlara konu olmuştur. Bazılarına göre, bölge, sınırların değiştiği ve komşu gerçeklikler arasındaki geçiş noktalarından biri olabilir. Yani, insanların farkında olmadan alternatif boyutlar arasında kaybolmasına sebep olan bir alan olabilir. Bölgenin ilk yerleşimcileri olan Kızılderililer, Glastonbury Dağı'nın lanetli olduğuna inanıyordu. Onlara göre, burası rüzgar ruhlarının çarpıştığı ve sonsuz bir mücadeleye kilitlendiği bir noktaydı. Kuşaktan kuşağa aktarılan efsanelerde, bu dağda savaşçıların aniden kaybolduğu, görünmez portallara çekildiği ve bir daha asla geri dönmediği anlatılıyordu. Bu teori, Avusturya'nın Untersberg bölgesinde yaşanan benzer fenomenlerle de ilişkilendirilmektedir. James Tedford'un, yolcularla dolu bir otobüste adeta havaya karışarak kaybolması, bu tür olayların alternatif gerçeklikler veya bilinmeyen doğaüstü güçlerle bağlantılı olabileceğine dair spekülasyonları güçlendirmiştir. Başka bir teoriye göre ise, Güney Vermont, özel bir ilgi alanı olan bir yerdir ve burada meydana gelen kaybolmaların ardında başka, henüz açıklanamayan güçler yatmaktadır. Bu kaybolmaların arkasındaki gizem, dünya dışı varlıklarla veya bilinmeyen güçlerle ilgili teorilere yol açmıştır. Kuzey Amerika'daki diğer gizemli bölgeler gibi, Bennington üçgeni de yıllar içinde birçok açıklanamayan olayın merkezi haline gelmiştir. Utah'taki Uinta Havzası ve New Mexico'daki Dulce üssünde olduğu gibi, burada da gökyüzünde garip ışıklar gören tanıkların raporları bulunmaktadır. Bazı görgü tanıkları, üçgenin üzerinde uçan tanımlanamayan cisimlerden, ormanın üzerinde süzülen ışıklı silüetlerden bahsetmiştir. 1984 yılında, Green Mountain Ulusal Ormanı'nda da benzer bir olay yaşandığı iddia edilmiştir. Hatta buranın, kendi yerleşik Kocaayak, benzeri yaratığı olduğuna inanılmaktadır. 19. yüzyılın başlarında bir grup gezgin, Glastonbury Dağı'na tırmanmaya çalışırken, korkunç bir yaratıkla karşılaştıklarını bildirmiştir. Şiddetli bir fırtına sırasında yolları geçilemez hale geldiğinde, at arabalarından inerek geri dönmeye çalışmışlardı.
Ancak kısa bir mesafe ötede, ağaçların arasında devasa bir yaratık beliriverdi. Gözleri parlayan, kocaman ve kürkle kaplı bu varlık, korkunç bir kükreme ile saldırıya geçti. Panik içindeki yolcular kaçarken, yaratık arabalarını devirdi. Bu tür anlatılar yıllar boyunca devam etti. 2003 yılında bile, bir sürücü, Glastonbury Dağı'nın yamaçlarında yaklaşık 2 metre boyunda, uzun kollu ve siyah kıllarla kaplı bir varlık gördüğünü iddia etmiştir. Ancak yaratık, gözden kaybolmuştur. Bazı araştırmacılar, bu karşılaşmaların gerçek yaban hayvanları, özellikle de ayılar, olabileceğini öne sürmektedir. Ancak kaybolan kişilerin iz bırakmadan ortadan kaybolması ve hiçbir kalıntının bulunmaması, bu teoriyi de zayıflatmaktadır. Bir diğer olasılık ise, insanların ormanda yollarını kaybedip engebeli arazide düşerek hayatlarını kaybettikleri ve cesetlerinin doğanın içinde saklandığı yönündedir. Ancak daha uğursuz bir teori, bu kayıpların ardında bir seri katilin olabileceğidir. Ormanın, cinayetler için ideal bir avlanma alanı sunduğu düşünülmektedir. Kaybolmaların benzer zamanlarda gerçekleşmesi ve her birinin neredeyse aynı bölgede yaşanması, bazı kişileri bu fikre yöneltmiştir. Bölgedeki en eski suçlulardan biri olan Henry McDowell, 1892 yılında bir kereste fabrikasında çalışırken iş arkadaşlarından birini öldürmüştü. Mahkemede, cinayeti işlerken kafasında sesler duyduğunu söylemişti. Ancak bu sadece başlangıç olabilir miydi? Bennington üçgenindeki kaybolmalar, çok daha büyük ve karanlık bir gerçeğin parçası mıydı? Bu korkunç olayların ardındaki gerçek, hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Henry McDowell'ın, öldürdüğü iş arkadaşının ardından akıl hastanesine kapatılması ve sonrasında kaçmayı başarması, bölgedeki kaybolmalarla bağlantılı olabilir miydi? Yerel halk, onun Bennington bölgesine geri döndüğüne ve cinayetlerine devam ettiğine inanıyordu. John Bickford'un ölümü de bu korkuları artırdı. Avlanmaya çıktığı sırada, cesedi çalıların arasında, tüfeğiyle birlikte bulundu. Birileri onu kendi silahıyla öldürmüştü, ancak katil hiçbir zaman tespit edilemedi. McDowell, gerçekten yıllarca ormanda saklanmış bir gölge gibi mi hareket ediyordu? Yoksa kayıpların arkasında başka bir şey mi vardı? Bennington üçgenindeki vakalar, yalnızca insan eliyle işlenmiş cinayetler olmayabilir. Bölgedeki paranormal olaylar, Skinwalker çiftliği ve Batıl İnanç Dağları'ndaki gizemli cinayetler ile benzerlikler taşıyor. Bazıları, bu tür yerlerin doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirildiğini düşünüyor. Belki de burada, dünya dışı güçlerin veya bilinmeyen varlıkların etkisi vardı. Belki de kaybolanlar, alternatif bir boyuta geçiş yapmıştı. Ya da ormanda sessizce bekleyen bir katil, yalnız bir gezginin, bir kampçının ya da bir çocuğun kaybolmasını bekliyordu. Zaman ilerledikçe, bilim ve teknoloji daha fazla ipucu sunabilir. Belki de bir gün, kayıplardan bazılarıyla ilgili gerçekler açığa çıkacak. Ama o güne kadar, Bennington üçgeninin gizemi karanlıkta kalmaya devam edecek. Eğer bu tür gizemli videoların devam etmesini istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli.